Merhabalar sevgili takipçilerim. Elmasın Patikleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere tek renkten oluşan ajurlu harika bir patik modeli anlatacağım. Gerçekten çok beğenilen bir model bu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Rengi siz kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi videoda vereceğim ölçüler ben siparişim olduğu için 40 numaraya uygun yapıyorum. Size zaten her ayak numarasına göre ne yapacağınızı, sayılarını hepsini vereceğim. Ben bu videoda 40 numara için yapacağım. Yalnız 37, 36, 37, 38, 39 numaralar için de sayılarını vereceğim sizlere. 3 numara 5 şişe ihtiyacımız var. Bir tane de tığa ihtiyacımız var. Tığı ne için kullanacağız? Patiğimizde bakın şöyle popcornlarımız var. Bu popcornları yapacağız tığımızla. Bir tane de tığa ihtiyacımız var. Evet, patik burnu başlangıcını ben hazırladım. Bilmeyenler varsa 5 şiş patiğe nasıl başlanır bilmiyorsanız bu videonun altına linkini bırakacağım. Oradan bakarak yapabilirsiniz. Benim şu anda her şişimde 14 ilmeğim var. 14 ilmek yapabilirsiniz. Zaten ajurlu bir model olduğu için 40 ve üzeri için de bu sayı yeterli olacaktır. Ajurlu modeller genelde açılıyor, açılan modeller. O yüzden daha fazla artırmanıza gerek yok. 36 ve 37 numara için de yine aynı sayılarda başlayabilirsiniz. Şimdi isterseniz hemen patiğimizin yapımına geçelim. Şişlerim 3 numara. Tekrar söylüyorum. Tığımı şöyle bir kenara alıyorum. Birazdan ihtiyacım olacak. Modelimizi şöyle inceleyelim. Harika bir model. Gördüğünüz gibi. Rengi de çok yakıştı. Ayrıma kadar böyle bir modelimiz var. Ayrımdan sonra da yine şu yandaki modeli yürüteceğiz. Tabii ki her ayrıntısını anlatacağım. Gördüğünüz gibi bakın 40 numaraya uygun yaptığım için burası biraz büyük. Ayak mankenine de büyük oldu. Bu sayıyı da vereceğim. 38-39 numara için olan sayıyı da vereceğim. Dikkatle izlerseniz sevinirim. Kendi ayağınıza göre de yapabilirsiniz. Evet, patiğimi şöyle bir kenara bırakıyorum. Videoma başlamadan önce kanalıma abonelik ücretsizdir. Ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Bildirimleri de açarsanız video yüklediğimde haberdar olursunuz. Bu videolarımı beğeniyorsanız eğer lütfen beğen tuşuna basmayı, altına da yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Bismillah diyerek patiğimizin yapımına geçelim. Şu anda benim her şişimde 14 ilmeğim var. Model kurulumuna başlıyoruz. Şöyle hemen ipimi ön tarafa alıyorum. Modelimizi hemen kuruyoruz. Bir ilmek ters ördüm. Şişimin üstüne bir kere doladım. Sonraki 3 ilmeği üçünü birlikte alarak kestim. Kestikten sonra tekrar şişimin üstüne doladım. İpimi öne aldım. Bir ilmek ters örüyorum. Şöyle artırdığım ipi şöyle tutuyorum ki artırdığım ilmek çıkmasın. Bir ters ördüm, artırdım, 3 ilmeği birlikte ördüm. Yani kesme işlemi yaptım. Bir tane daha şişimin üstüne doladım. Bir ilmek ters ördüm. Şimdi ipim ön tarafta, devam ediyorum ters örmeye. Bu modelimizin bir tanesi. Şimdi ortadaki şu kısmı anlatacağım. Şimdi şu kısmı kuracağız. Ters ilmeğime devam ediyorum. Şimdi bu tersten hariç 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmeğimi ters olarak ördüm. Şurada son ördüğüm ters ilmekle birlikte 8 tane ters olmuş oldu. 2 tane ilmeğim kaldı şişimin sonunda. Şimdi bunun bir tanesini düz olarak örüyorum. Son ilmeğin üzerine popcorn yapacağım. Tığımı alıyorum. Popcorn için tığa ihtiyacımız var. Hemen bu son ilmeği tığımın üzerine alıyorum. Şöyle şişimi bırakayım. Tığımın üzerine aldıktan sonra tığla birlikte 3 zincir çekiyorum. Şimdi şu anda örülmemiş bu. Tığımla şöyle bir içerisinden geçirdim. Bundan sonra 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. 3 tane zincir çektim. Tığımın üstüne doladım. Bu ilmeğin içerisine ikili trabzan yapacağız. Ilmeğin içerisine battım. Şöyle ilmek çıkardım.
Tığımın üzerinde gördüğünüz gibi 3 tane ilmek var. Şimdi bu ikisini birlikte çekiyorum. Bu ilmekler kalacak. Tığımın üstüne tekrar doladım. Aynı yere bir kez daha battım. İlk 2 ilmeği çektim. Tığımın üstüne doladım. Aynı yere bir kez daha battım. İkili trabzan yapıyoruz burada. İlk 2 ilmeğini şöyle çekiyorum. Bakın böyle bir görüntümüz oluyor. Tekrar tığımın üstüne doladım. Bir kez daha aynı yere battım. İlmeğimi çektim. İlk 2 ilmeği böyle çektim. Gördüğünüz gibi zincirden sonra 4 tane ikili trabzan yaptık ve son ilmekleri çekmedik. Bu şekilde 5 tane ilmeğimiz var. Şimdi bu 5 ilmeğin 5'ini birlikte böyle çekiyorum. Tığımı örgümün arka tarafına alıyorum şöyle. Ve battığım şu ilmeğin içerisinden arkadan ön tarafa çıkartıyorum. Çıkardıktan sonra tığımın üzerine ipimi dolayıp arkadan çekiyorum. Arkaya çekiyorum ilmeği. Bakın tığımın üzerinde 2 tane ilmek oldu. Bu ikisini birlikte çektim. Popcornumuzu yaptık böyle. Bu ilmeği hemen şişimin üzerine aldım. Şimdi tığla işimiz bitti. Şişimi alıyorum. İkinci şişime geçtim. Bir ilmek düz örüyorum. İkinci şişimden. İpimi öne aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane ters olarak ördüm. Bu 8 tersin bir tanesi şu kenardaki modelimizin ters ilmeği olacak. Yani burada 7 ilmek ters, bir tanesi de yan taraftaki modelimizin ters ilmeği olacak. Şimdi 8 tane ters ördükten sonra şişimin üstüne bir kere doladım. Sonraki 3 ilmeği üçünü birlikte alarak kestim. Şişimin üstüne tekrar doladım. Burada ipimi öne aldım. 2 ilmeğim kaldı. Bir ters, son ilmeğimi de düz olarak örüyorum. İlk sıramızı kurmuş olduk. Şimdi taban kısmında herhangi bir işlemimiz yok. Düz olarak örüyoruz taban kısmını. Hızlıca geçelim burayı. Taban kısmı model bitene kadar, yani topuğa kadar düz olarak ilerleyecek. Ajurlu kısmımız sadece ön kısımda. Ön 2 şişin üzerinde yapıyoruz. Yani birinci ve ikinci şişimizin üzerindeki ilmekleri ajurlu kısmı yapıyoruz. Taban kısmını ördüm. Ön yüze geldim. Tekrar. Şimdi ilk başta yapmış olduğum model 3 sırada bir kuruluyor. İpimi öne aldım. Bir ilmek ters ördüm. Burada artırmış olduğum, kestiğim ve diğer artırmış olduğum 3 tane ilmeğim var. Bunları düz olarak örüyorum. 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir ilmek ters örüyorum. Şimdi düz olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmeğimi düz olarak ördüm. Sonraki 2 ilmeğin, bakın birinci değil ikinci ilmeğe şişimi batıyorum. Battıktan sonra bu ikisinin yerlerini değiştiriyorum. Değiştirdim. İkisini birlikte alarak kestim. Şişimin üstüne doladım. Burada 2 ilmeğim var. İkisini de düz olarak örüyorum. İkinci şişime geçtim. Şimdi burada bir ilmek düz örüyorum. Şişimin üstüne doluyorum. Sonraki 2 ilmeği, ikisini birlikte alarak kesiyorum. Kesimi yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz ördüm. Burada bakın ters ilmeğim var. 5 düzden sonra bir ilmek ters. Burada artırmış olduğum, kestiğim ve tekrar artırmış olduğum 3 ilmeğim var. Bunları düz olarak örüyorum. Sonda da bir ters, bir düz ilmeğimiz var. Onları da ördük. Şimdi taban kısmını normal düz olarak örüp gelelim. Taban kısmını ördüm. Ön yüzdeyim. Ajurumuza devam ediyoruz.
Bir ters ilmeğim var. Buradaki modelimde 3 düz ilmeğim var. 1, 2, 3 düz ilmeğimi ördüm. 1 ilmek ters ördüm. 1, 2, 3, 4 ilmek düz örüyorum. Ters ilmeğimden sonra 4 ilmek düz ördüm. Sonraki 2 ilmeğin ikincisine batıp 2 ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. Böyle. Değiştirdikten sonra bu ikisini birlikte alarak kesiyorum. Şişimin üstüne doluyorum. Bakın burada artırmış olduğum ve diğer 2 ilmeğim var. 3 tane ilmeğim var yani. Bu 3 ilmeği düz olarak örüyorum. İkinci şişimize geçiyoruz. İkinci şişimizde 1, 2 ilmek düz ördüm. Artırmış olduğum ilmekle birlikte. Şişimin üstüne doladım 2 düzden sonra. Sonraki 2 ilmeği ikisini birlikte alarak kestim. 1, 2, 3, 4 ilmeğimi düz olarak ördüm. İpimi öne aldım. 1 ters, 3 düz, 1 ters ve 1 düz. Evet, bu sıramızı da böyle tamamlamış olduk. Taban kısmını örüp gelelim. Tekrar ön yüzdeyim. Devam ediyorum modelime. İpimi öne aldım. Birinci ilmeğimi ters olarak ördüm. Sıradaki 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 3 düzden sonra 1 ters örüyorum tekrar. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Yine sonraki 2 ilmeğin ikincisine batıp yerlerini değiştiriyorum. Değiştirdikten sonra bu ikisini birlikte alarak kesiyorum. Şişimin üstüne doluyorum. Kalan 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Gördüğünüz gibi her sırada ajur yapıyoruz. Ön kısımda. İkinci şişime geçtim. 1, 2, 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. Şişimin üstüne doladım. Sonraki 2 ilmeği kestim. 1, 2, 3 düz ilmeğimi ördüm. 1 ters, 3 düz, 1 ters ve 1 düz. İlmeğimi örüp ön kısmı tamamladım. Taban kısmını örüp gelelim. Taban kısmını ördüm, ön yüzdeyim. Şimdi bakın şu kenardaki yapmış olduğumuz ajurlu kısmında 3 sıramızı tamamladık. Dediğim gibi başta 3 sırada bir modeli kuruyoruz. Şimdi bu sırada kuracağız tekrar. Bir ilmek tersimi ördüm. Şişimin üstüne doladım. 3 düz ilmeğimi üçünü birlikte alarak kestim. Şişimin üstüne doladım. Bir ilmek ters ördüm. Ajurlu kısma geçiyorum ortadaki. 1, 2 düz ilmeğimi ördüm. Sonraki 2 ilmeğin ikincisine şişimi batıyorum. İlmeklerimin yerini değiştiriyorum. Değiştirdikten sonra kesiyorum ve artırıyorum. Burada 5 tane ilmeğim var. Onları da düz olarak örüyorum. İkinci şişime geçtim. 1, 2, 3, 4 ilmeğimi düz olarak ördüm. Şişimin üstüne doladım. Sonraki 2 ilmeği ikisini birlikte alarak kestim. Kesimden sonra 2 düz ilmeğimi ördüm. 1 ilmek tersimi örüyorum. 1 ilmek ters. Burada ajuru yapıyoruz yine. Şişimin üstüne doladım. Sıradaki 3 ilmeği üçünü birlikte alarak kestim. Şişimin üstüne doladım. Bir ters, bir düz ilmeğimi ördüm. Şimdi taban kısmını örüp gelelim. Taban kısmını ördüm. Ön kısımdayım tekrar. Şimdi bir ters ilmeğimi örüyorum. Bir ters. Burada artırdığım ve kestiğim ilmeklerim var. 3 düz ilmeğimi örüyorum. Üçünü düz olarak ördüm. Şöyle göstereyim modeli. Bir ilmek ters örüyorum. Ters ilmeğimden sonra bir tane düz ördüm. Sonraki 2 ilmeğin ikincisine batıp yerlerini değiştirdim. İkisini birlikte alarak kestim. Şişimin üstüne doladım. Burada kalan 6 ilmeğimi düz olarak örüyorum. İkinci şişime geçiyorum. 1, 2, 3,
4, 5 ilmeğimi düz olarak ördüm. Şöyle görünüyor. Şişimin üstüne doladım. Sonraki 2 ilmeği kestim. Bir düz ördüm, bir ters. 3 düz. Bir ters ve bir düz. Bu sıramızı da böylelikle tamamlamış olduk. Taban kısmını örüp gelelim. Taban kısmını ördüm, ön yüzdeyim. Devam ediyorum. Bir ters, 3 düz ilmeğimi örüyorum. 3 düzden sonra yine bir ters örüyorum. Burada bakın ters ilmeğimden sonra 2 düz ilmeğim kaldı. İkincisine böyle batıp yerlerini değiştirdim. Değiştirdikten sonra ikisini birlikte alarak kestim. Şişimin üstüne doladım. Kalan ilmeklerimi düz bir şekilde örüyorum. İkinci şişime geçtim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmeğimi düz olarak ördüm. Şişimin üstüne doladım. Sonraki 2 ilmeği kestim. Kesimden sonra bir ters, 3 düz, bir ters ve bir düz. Şimdi taban kısmını örüp gelelim. Ön yüze geldim. Birinci modelimizin son sırasını yapıyoruz. İpimi öne aldım. Bir ters, 3 düz, bir ters. Şimdi ortada bu ters ilmeğimden sonra buradaki 3, 6, 9 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ajuru tamamladık çünkü. Bu da dediğim gibi son sıramız. Yani ajurlu son sıramız. Şimdi ikinci şişime geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir ters, 3 düz, bir ters ve bir düz. Bu sıramızla birlikte birinci modelimizi tamamlamış olduk. Gördüğünüz gibi o kadar basit ki yani çok çabuk ilerliyor ve yani iddia ediyorum ki bir günde bir çift yapabilirsiniz. Bu şekilde ilk modelimizi tamamlamış olduk. Şimdi taban kısmını örelim. İkinci modele nasıl başlanıyor onu da anlatayım. Devamını zaten tekrarlayacak model kendini. Sonrasında devamını anlatacağım. Evet, birinci modelimizi tamamlamıştık. Tabanı ördüm. Şimdi ön yüze geldiğimde ikinci modele başlayacağım. İkinci modele nasıl başlıyorum? Birinci modeli başladığım gibi. Hepsinde aynı şekilde. Yani model hep böyle kendini tekrar edecek. Bakın şuradaki ilk baştaki ajurlu model 3 sırada bir kuruluyor demiştim. İkinci modelin yine kurulumuna denk geliyor. Her modelde aynı şekilde ilerleyecek. İpimi öne aldım. Bir ters. Şişimin üstüne doladım. Sıradaki 3 ilmeğimi üçünü birlikte alarak kestim. Şişimin üstüne doladım. Bir ters ilmeğimi ördüm. Ters ilmeğimden sonra yine 7 ilmek ters örüyorum. Yani toplamda şu ilmekle birlikte 8 ters olacak. Şimdi bu tersi de saydığımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmeğimi ters olarak ördüm. Bakın sonda 2 ilmek kalacak. Şuradaki ilmekle birlikte 8 tane ters ördüm. 2 düz ilmeğim kaldı. Birini düz ördüm. Son ilmeğe popcorn yapıyorum. Yine tığımı alıyorum. Bakın böyle şu şişimi bırakayım rahat örebileyim. Şimdi tığımın üzerinde bu örülmemiş ilmek. Hemen şöyle tığımla burayı ördüm. Ördükten sonra 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığımın üstüne doladım. Ve şu ilmeğin içerisine batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi 3 tane ilmek oldu tığımın üzerinde. İlk ikisini birden çekiyorum böyle. Bu ikisini normalde çekmem gerekiyor ama çekmiyoruz. Tekrar tığımın üzerine doladım ve aynı yere battım. İlmeğimi uzattım.
İlk 2 ilmeği böyle çekiyorum. İkili trabzan yapıyoruz. Tığımın üstüne doladım. Yine aynı yere battım. İlmeğimi çıkardım. İlk 2 ilmeği tığım yardımıyla böyle çektim. Tığımın üstüne tekrar doladım. Aynı yere battım. İlmeğimi çıkarıp ilk 2 ilmeği böyle çektim. 5 tane ilmeğimiz oldu. Tığımızın üzerinde bu 5 ilmeğin hepsini birden çekiyoruz bu şekilde. Çektikten sonra tığımı örgümün arka tarafından şu battığım popcorn yaptığım ilmeğin içerisinden ön tarafa doğru çıkardım. Şu ipimi tığıma doluyorum, arkaya çekiyorum. Çektikten sonra bu ikisini birlikte aldım. Bu şekilde sıkıladım ve popcornumu yapmış oldum. Hemen bu ilmeği şu birinci şişime taktım. İkinci şişle devam ediyoruz. Bir ilmek düz ördüm. Şişimin üstüne doladım. Pardon. Bir ilmek düz ördüm. İpimi öne aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve şuradaki ters ilmeğimi de örüyorum. 8. 8 ters ördüm. Yani ikinci şişimden birinci ilmeğimi düz, 8 ilmeğimi ters ördüm. Şimdi burada ajurlu kısmı yapacağım. Şişimin üstüne doladım. Sonraki 3 ilmeği üçünü birlikte alarak kestim. Şişimin üstüne doladım. Bir ters ve bir düz. Evet, ikinci modelimizi de bu şekilde kurmuş olduk. Devam edelim. Sonrasında yani videoyu başa alıp izlerseniz aynı şeyler tekrar ediyor. Şimdi başa geldiğimizde şu ajurlu kısmı yapacağız. Buradan sonrasını anlatmayacağım. İsterseniz videoyu tekrar başa sardırarak bu kısımdan sonrasını tekrar izleyip örebilirsiniz. Ben çok fazla anlatmayayım ki hani videom çok uzun oluyor çünkü. O yüzden birinci modeli anlattım. İkincinin de başlangıcını anlattım. Gerisi zaten aynı şekilde devam ediyor. Nereye kadar yapacağız bu işlemi? 38-39 numara için ve 40 numara için aynı sayıda yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5. popcorn'da ayrımı yapacağız. 36 ve 37 numara için yapacaksanız 1, 2, 3, 4. popcorn'dan sonra ayrım yapacaksınız. Eğer büyük olmasın istiyorsanız. Tabii ki bu el ayarına göre de değişir. Bunu da söyleyeyim. Ben 40 numaraya yaptığım halde 5 popcorn, yani normalde 38-39 numara için yaptığım 5 popcorn'u 40 numara için yaptım. Nereden büyüttüm? Ayrımdan sonraki kısmı büyüttüm. Yani benim için bu öndeki model 38, 39 ve 40 numara için yeterli. Sadece ayrımdan sonrasını uzatmış oldum. 40 numara için ayrımdan sonrasını ne yapacağım? Onu da zaten ayrımı yaptıktan sonra anlatacağım sizlere. Şimdi ayrıma kadar 5. popcornumuzu yapalım. Yani bakın bu sırayı yapmış olacağız. 5. popcornu bu şekilde ters olan sırayı ördükten sonra bekleyelim. Sonrasında zaten popcornu yaptıktan sonra şu ajurlu kısma başlıyoruz. O kısma başlamayacağız, ayrımı yapacağız. Oraya kadar yani şu şimdi ikinci modelin sırasını anlattığım gibi 5. modeli bu şekilde bu sıramızı yapalım, popcornlu sıramızı. Ya da 4 model yapacaksanız 4 popcorn yapacaksınız. 4. popcornu ördükten sonra bekleyelim. Ayrımı yapalım birlikte. Sonrasını anlatayım ayrıntılı bir şekilde. Evet, modelimize böyle devam ediyoruz. Şimdi ben 5 modelimi tamamlayıp geleyim. Siz de ayağınıza göre bu kısmı ayarlayıp gelin. Evet, ayrıma kadar modelimizi tamamladık. Toplamda 5. modele kadar ördük. 4 modeli tamamladık. 5.'yi birinci sırasını ördük. Sonrasını devam etmiyoruz. 5. modeli kurduktan sonra ayrımı yapacağız. Eğer 4 model yapacaksanız yani 36 ve 37 numaraya uygun yapacaksanız 3 modeli yapıp 4.'yü de bu şekilde
birinci sırasını örüp sonrasında ayrımı yapacaksınız. 40 ve üzeri için de yine aynı bu şekilde, yani 5. modeli yaptıktan sonra ayrımı yapıp ayrımdan sonrasını topuğa kadar olan kısmı uzatabilirsiniz. Başlayalım şimdi, ayrımımızı yapalım birlikte. Yandaki modellerimiz aynı şekilde devam edecek. Ters ilmeğimi örüyorum. 1 ters, 3 düz, 1 ters. Şimdi şişimin sonunda 2 ilmek kalana kadar örüyorum. 1, 2, 3 düz örüyorum bu arada. 3, 4, 5, 6 ve 7 ilmeğimi düz olarak ördüm. Yani şişimin sonundaki son 2 ilmeği örmüyorum. Ne yapıyorum? İkinci şu popcorn olan ilmeğe şişimi takıyorum. Öndekini çıkarıp arkadan tekrar takıyorum. Bu 2 ilmeğin yerini değiştiriyorum ve popcornlu olan ilmeği örüyorum. Bu şişimi alıyorum. Şimdi hemen diğer şu ilmeğimi ikinci şişime aktarıyorum. Bakın bu burada kaldı. İlmeğe bu diğer şişime aktardım. Burada ilmeklerimizin bir tanesi ayrımdan sonra fazla geliyor. Fazla geldiği için ayrımı yaptıktan sonra buraya ikinci şişe geçtiğimizde bir tane ilmeğimizi kesiyoruz. Yani ilk 2 ilmeğimizi ikisini birlikte alarak kesiyoruz. Şimdi haroşa sayımız, yani her iki kenara katacağımız haroşa sayımız eşit olacak. Bu bir ilmeği kestikten sonra. Şimdi devam ediyorum. Diğer ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Şu kenardaki modele kadar. Kestiğim ilmekle birlikte sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmeğimi ördüm. Kestiğim ilmekle birlikte 8 ilmek. Şimdi bir tane tersimiz var burada. 3 tane düz, bir tane ters ve bir tane düz. İlmeğimizi bu şekilde ördük. Taban kısmındaki 2 şişimizdeki ilmeklerimizi örelim. Ön taraftaki kısımda görüşelim. Taban kısmındaki ilmeklerimizi ördük ve başlangıç ve bitiş noktasına geldik. Şimdi normalde ajurlu modeller arka yüzden ve ön yüzden ördüğümüzde örgümüzü arka yüzden ajurlu model kurulmuyor. Ön yüzden kurulması gerekiyor. Bu yüzden ben şimdi şu yandaki hem buradaki modeli hem buradakini topuğa kadar ilerleteceğim için ajurlu model olduğu için ipimi benim burada kesmem gerekiyor. Şöyle yapıyoruz. Hemen keselim. Kestikten sonra ne yapıyorum? Ayrım kısmından sonra, bakın şurası ayrımımız zaten patiğimizin. Bu birinci şişimizde, bu ikinci. İkinci şişimize ipimizi bağlayıp buradan örmeye başlıyoruz. Hemen şöyle ipimi aldım. İkinci şişimden örmeye başlıyorum. İlk 8 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 1, 2 ilmekten sonra hemen şöyle ipimi sabitleyeyim ki ilmeğimiz çünkü gevşiyor ve ip çıkıyor. O yüzden burayı bağlayalım birbirine. Evet, şöyle arada da yürütürüz bunu. 3 ipimi şöyle alıyorum. 4 şöyle ipimi sardığım için bu kadar yavaş gidiyorum. Bakın şöyle aradan alıp bu ipi arada yürütüyorum. 5 yine ipimi aldım, şöyle etrafında dolandırdım. 6 çok az bir ipim kaldı. 7 8 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Haroşayı ben ön yüzden düz, arka yüzden düz olarak öreceğim. Şimdi artık buradan itibaren ön yüz arka yüzden devam edeceğiz. 8 ilmeğimi ördüm. Ters olarak da örebilirsiniz. Bu size kalmış. Ben böyle yapıyorum. İpimi öne aldım. 1 ilmek ters, 3 ilmek düz, 1 ilmek ters, 1 ilmek düz. Şimdi burayı ördük. Taban kısmına gelelim.
taban kısmındaki ilmeklerimiz normal düz bir şekilde örülecek. Burayı örüp gelelim. Taban kısmını ördük. Yine bu ajurlu ve haroşalı kısımdayız. İpimi öne aldım. Bir ters, 3 ilmek düz, ajurlu kısım, 3 ilmek düz, 1 ilmek ters. Kalan 8 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Ön yüzden bu şekilde örmüş olduk. Şimdi arka yüze dönüyorum. Artık karşıya geçmiyorum. Ön yüzden ve arka yüzden devam edeceğiz. İlk 8 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arka yüzden de ilmeklerimizi düz olanları düz, ters olanları ters olarak öreceğiz. Bakın bir düz ilmeklerimiz zaten belli. Bunlar da ters. Burası düz. Bu kestiğimiz ipimizi hemen şuraya, bakın şu ilmeklerin bir tanesine sabitleyin. Buraya düğüm atın. Araya da çekersiniz. Rahat bir şekilde ilmeğiniz açılmaz. İpiniz açılmaz. Şimdi taban kısmındaki ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Ayrımdan sonrası da gerçekten çok basit. 3 sırada bir kuruyoruz modelimizi. 4. sırada 3 sıra örüp 4. sırada modelimizi kuruyoruz. Taban kısmındaki ilmeklerimi ördüm. Ön taraftaki şişime geldim. Burada da yine tersleri ters, düzleri düz, haroşaları haroşa olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Şöyle son 8 ilmeğimi haroşa olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Ön yüze geçiyorum. Ön yüze geçtiğimde bakın burada ajurlu kısımda 3 sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi burada bu sıramızda ajurumuzu yapacağız. İlk 8 ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz. Haroşadan sonra bir ters, şişimin üstüne doluyorum. Bakın 3 sıramızı tamamlamış olduk. Şişimin üstüne doladım. Bu 3 düz ilmeğimi kestim. Şişimin üstüne doladım. Bir ters, bir düz ilmeğimi ördüm. Şimdi taban kısmını örelim. Diğer tarafı tekrar birlikte yapalım. Taban kısmını ördüm. Bakın bu şişimdeyim. Şimdi burada da ajurumuzu yapacağız. Bir ters ilmeğimi ördüm. Şişimin üstüne doladım. Bu 3 düz ilmeğimi üçünü birlikte alarak kestim. Kestikten sonra şişimin üstüne doladım. Bir ters, 8 tane de haroşamızı örüp sıramızı tamamlıyoruz. Arka yüzden herhangi bir işlem yapmıyoruz. Yani farklı bir model kurmuyoruz. Haroşaları haroşa, tersleri ters, düz ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Gördüğünüz gibi zaten belli. Ters, düz ve haroşa ilmekler belli. Bu şekilde ön yüzden ve arka yüzden ördüğümüzde yine şu ajurlu kısmı şimdi yaptık zaten. Arka yüzden öreceğiz. Ön yüzden bir sıra daha öreceğiz. Arka yüzden bir sıra, toplamda 3 sıra ördükten sonra tekrar modeli kuracağız. Yani umarım anlaşılmıştır burası. 3 sırada bir modelimizi, şu modeli bu şekilde kuracağız. Böyle devam edecek topuğa kadar. Zaten bu çok kolay ve bilinen bir model. Bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Topuğa kadar devam edeceğiz. Şimdi hemen ben sayılarını vereyim sizlere. Ben 40 numaraya uygun yaptığım için hemen 40 numara sayısını vereyim sizlere. Bakın şu son bu 5. modelimizin haroşası. Bunu saymıyorum. Ayrımı yaptıktan sonra başladığım haroşadan itibaren sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Toplamda 20 diş haroşa yaptım ben. Normalde 38-39 numara için 16 diş haroşa yapıyorum ben kendi elimin ayarına göre. Veya eliniz sıkıysa
ipiniz daha ince ise hani ince çıkabilir çünkü renklere göre bazı ipler ince çıkabiliyor. Ben 16 yaparım, ayağa uygun olur 38-39 ama siz yaptığınızda küçük olabilir. Bunu uzatmak size kalmış. 17 de yapabilirsiniz, 18 diş haroşa da yapabilirsiniz. Tabi model de devam edecek yan kısmında. 36 ve 37 numara için de yine aynı. 16 diş değil de ben 15 diş yapıyorum. Hani bir diş eksik yapmış oluyorum. Benim için yeterli oluyor. Eğer ön kısmını kısalttıysam, daha kısa yaptıysam 16 diş haroşa yapıyorum 36 ve 37 numara için. Dediğim gibi buraları ayarlamak size kalmış. Modeli ben anlattım. Ayrıma kadar, ayrımdan sonrasını da bunu uzatıp büyütmek, küçültmek sizin elinizde. Model zaten artık belli. Az çok anlaşılır olmuştur. Ben şimdi 20 diş haroşa yapacağım. 38-39 numara yapacaksanız 16 diş veya 17 diş yapmanız yeterli olacaktır. 36 numara için ise 15 diş veya 14 diş yapmanız yeterli olacaktır. Tabii ki bu elinizin ayarına göre, tekrar söylüyorum. Bunu ayarlamak size kalmış. Topuk kısmını da hesap ederek bu kısmı örebilirsiniz. Şimdi isterseniz topuğa kadar modelimizi tamamlayıp gelelim. Topuğa kadar modelimizi tamamladık. Toplamda 20 diş haroşa yaptım ben 40 numara için. Burayı ayağınızın büyüklüğüne göre 16 veya 17 diş haroşa yapıp 38-39 numaraya göre yapabilirsiniz. 15 diş yapıp 36 ve 37 numaraya uygun yapabilirsiniz. Ön kısmını da zaten 36-37 numara için küçük yapacaksınız. Bu sayıda yeterli olacaktır. Şimdi ben 2 şişi, 1 şişe, diğer ikisini de bir şişin üzerine aldım. Topuğa geçiyorum. Başlayalım. İlk 8 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum yine. Bir ters, 3 düz ilmeğim var. Bir ters. Geriye kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Burada 8 ilmek kalana kadar ilmeklerimizi örüyoruz. 3, 6, 8. Toplamda 8 ilmek kaldı şişimin sonunda. İlk üçünü birlikte alarak kestim. Geriye kalan 5 ilmeği örüyorum. Boşalan şişimi bırakıyorum bir kenara. 2 şişle devam edeceğim. Burası patiğimin tam orta kısmı. Yani topuk kısmının tam orta kısmı. Diğer taraftan 5 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmeğimi ördüm. Şimdi burada normalde 3 ilmek kestim ilk başta. Burada da 3 ilmek kesiyorum ben normalde. Ama ayrım kısmında bir tane ilmek eksilttiğimiz için, yani bu şişimizde bir tane ilmeğimiz eksik. Burada üçlü kesim yerine ikili kesim yapıyorum. Yani 2 ilmeği birlikte alarak kestim. İlmek sayımı eşitledim. Şimdi burada kalan ilmek sayısıyla burada kalan ilmek sayısı aynı oldu. Eşit oldu. Bu şekilde topuğu ayarlamış olduk. Geriye döndüm ikili kesimden sonra. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bu arada topuk için ilk kestiğim ve son kestiğim ilmekle birlikte toplamda 12 ilmek ayırdık topuğumuza. 11 ilmeği ördüm. 12. ile bir sonraki ilmeği ters olarak kesiyorum. Geriye dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmeğimi ördüm. 12. ile bir sonrakini kestim. Yine dönüyorum. 11 ilmeğimi örüyorum. 12. ile bir sonrakini kesiyorum. Bütün ayak numaraları için ben bu şekilde yapıyorum. Yani sayısını değiştirmiyorum. 11 ilmeğimi ördüm. 12. ile bir sonraki ilmeğimi ters olarak kestim. Aynı şekilde devam ediyoruz. Gidip gelerek 11 ilmek örüp 12. ile bir sonrakini kesiyoruz. Arka yüze geçtiğimizde yine 11 ilmek örüp 12. ile bir sonrakini kesiyoruz. Böyle devam edelim. Toplamda haroşa kısmı yani 8 ilmek kalana kadar devam edelim. Sonrasında patiğimizi artık sonlandıracağız. Patiğimizin arka kısmını haroşa olarak yapacağız sonrasında.
Topuğumuzu sizlere gösterdiğim gibi yaptım ben. Bakın bu şekilde. Şişimizin sonunda 8 ilmek kaldı. Yani haroşalı kısım kaldı. Burada da 9 ilmeğim kaldı. Şimdi ben ön yüzden düz, arka yüzden ters ördüğüm topuk ilmeklerimi haroşa olarak öreceğim. Birinciyi örmeden aldım. Haroşayı ön yüzden düz, arka yüzden düz olarak örüyorum ben. Siz ters olarak da örebilirsiniz. Nasıl rahat ediyorsanız haroşayı o şekilde yapabilirsiniz. 11 ilmeğimi ördüm. 12. ile bir sonraki ilmeğimi kestim. Geriye döndüm. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde de haroşa olarak örüyorum. Yani düz olarak örüyorsanız düz, ters olarak örüyorsanız haroşayı düz veya ters. O size kalmış. Hani nasıl rahat ediyorsanız. 11 ilmeğimi ördüm. 12. ile bir sonrakini kestim. Kesmeye yine birer birer devam ediyoruz. Sadece haroşa olarak örüyoruz topuk kısmını. Böyle devam edelim. Sonda 2 ilmeğimiz kalacak. Oraya kadar yine birer birer kesmeye ve 12 ilmeğimizi haroşa olarak örmeye devam edelim. 12 ilmeğimi haroşa olarak örmeye ve her iki kenardan da birer birer kesmeye devam ettim. Şöyle görüntüsü. Burada 2, bu tarafta da 3 ilmeğim kaldı. Şimdi kalan ilmeklerimizi artık kesiyoruz. Yine 11 ilmeğimi örüyorum. ...11 ilmeğimi ördüm. 12. ile bir sonrakini kestim. Geriye döndüm. Burada da 2 ilmeğim kaldı. 11 ilmeğimi örüyorum. Yine 12. ile kenarda kalan 2 ilmeğimi de alıyorum. Burada son olarak üçlü kesim yapıyorum. Geriye döndüm. Burada ilmeğimiz kalmadı. Şişimizin üzerinde bulunan ilmeklerimizi kesiyoruz ve patiğimizi tamamlıyoruz. İlk 2 ilmeği birlikte alarak kestim. İlmeği tekrar şişime taktım. Yine bir sonrakiyle birlikte kestim. İlmeği tekrar şişime taktım. Bir sonrakiyle birlikte kestim. 12. ilmeğimize kadar kesme işlemimizi yapalım. Yani topuktaki 12 ilmeğimize kadar. Şöyle. Hava biraz sıcak olduğu için ister istemez elim terliyor ve gıcırdama yapıyor. Kusura bakmayın bu yüzden de. Sürekli ellerimi siliyorum ama yine de terliyor. Evet, 12. ilmeğime geldim. İlmeğimi tekrar şişime takıyorum. Gördüğünüz gibi toplamda 4 tane ilmeğimiz kaldı. Şimdi bu 4 ilmeğin 4'ünü birlikte alarak kestim. Dörtlü kesim yaptım yani burada. Bir tane de zincir çektim. Ve makas yardımıyla ipimi kesiyorum. Patiğimi tamamlıyorum. Evet. Şöyle arkadan da göstereyim topuk kısmını. Bakın yan kısmına uygun olsun diye tam hizasında arka kısmı çok güzel duruyor. Şöyle yandan göstereyim. Uzunluğu toplamda 27 santim. 40 numara için. 38-39 numara için 25 santim civarı olması gerekiyor. Tabi bu ördüğünüz elinizin ayarına göre değişir. Ayağınızın büyüklüğüne göre değişir. Ayağınızı ölçersiniz. Ona göre bu uzunluğu ayarlayabilirsiniz. Ben santim olarak da dediğim gibi size ölçüleri veriyorum. 40 numara için 27 santim yeterlidir. 38-39 numara için de 25 santim yeterlidir. 36'yı tam ölçüsünü tam şey yapmadım ama sanırım o da 2-3 santim eksik olabilir. 25 santim ya da 22 santim olabilir 36-37 numara. Çünkü bu modelden hiç örmediğim için 36 için tahmini olarak bu civardadır. Modelimizi tamamladık. Ön kısmını da şöyle göstereyim. Ayak mankenine geçirmeye gerek yok. Modelimiz bu şekilde. Yan kısımlarını zaten gördünüz. Güzel bir çalışma oldu bence. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Hemen şöyle. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abonelik ücretsizdir.
ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Bildirimleri de açarsanız video yüklediğimde hemen haberdar olursunuz. Videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı, altına yorum yapmayı unutmayın. Desteğinizi bekliyorum. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.